Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda yazılım, mühendislik, oyun veya render için alınabilecek bence fiyat performans aralığında başlangıç noktası en iyi 4050 laptopları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Özellikle de fiyatına oranla en iyi deneyimi sunan laptoplardan bahsedeceğim. Bu laptopların hepsini kendim alıp test ettim. O yüzden de rahatlıkla önerebilirim. Ama laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu serinin 4060 versiyonunu da yeni yaptım. Onu izlemediysen kartlara koyarım. Sizce 4070 ve 4080 versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve son bölümde RTX 4050 kullanan almamanız gereken laptoplardan da bahsedeceğim. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz 4050 laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun IdeaPad Gaming 3 modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB 5200 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD ve RTX 4050'nin 85 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Kasa kalitesi orta seviye, soğutması başarılı. Özellikle şu anki piyasada 30.000 altı bütçe ile alınabilecek en mantıklı 4050 laptop ve 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. Bu laptopu aldıktan sonra mutlaka bir RAM yükseltmesi yapmamız gerekiyor. Bu laptopla uyumlu 8 GB RAM'in linki de açıklama ve yorumlarda olacak. İkinci sırada aynı laptopun 4060'lı versiyonunun kanalda incelemesi olan Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Bu laptop özellikle 35.000 TL altı bir bütçeyle ekran kalitesi anlamında ciddi anlamda ayrışıyor. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor. Burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede. RAM tarafında da 16+8 çift kanal 24 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu fiyat bandında özellikle Intel işlemci, iyi bir ekran, sağlam bir soğutma istiyorsak Lenovo Log benim favorilerimden. 3. sırada yaklaşık 2 aydır stoklara bir türlü gelmeyen ama şu anda özellikle işlemci performansı, soğutma ve batarya tarafında 35.000 altı en dengeli laptop Victus 16'nın 2024 versiyon Ryzen 5 8. nesil işlemcili modelini görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. RTX 4050'nin 120 Watt'lık en güçlü versiyonlarından biriyle karşılaşıyoruz. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir ekran burada kullanılmış. 70 Watt'lık piliyle de gündelik bir kullanımda ortalama 4 saat götürebiliyor ve genel dengesiyle hem oyun için, render, mühendislik için de alınabilecek 35.000 altı en sağlam laptop. Bu laptopu Victus 15'te karıştırmayın. Hem soğutma hem de performans yönünde Victus 16 ile 15 arasında ciddi farklar var ve yine bu bütçelerde ince, hafif, kompakt tasarım benim için daha önemli. Ama sağlam bir işlemci ve 4050'li bir laptop istiyorsam Asus VivoBook 16X bu noktada çok mantıklı. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Evet, burada 4050'nin çok güçlü bir versiyonu kullanılmamış. Ama burada 1.8 kilogramlık ağırlık, 18 milimetrelik inceliği düşündüğümde 16 inç Full HD Plus 120 Hz ve %100 sRGB ekran buradaki en önemli artı. Özellikle video render, grafik tasarım veya çok yüksek bir oyun beklentim yok ama kompakt, tasarımı güzel, sade bir laptop istiyorum diyorsanız Asus VivoBook çok mantıklı. Fakat şu an sağlam bir indirimde. Normalde 38.000 bandında olan bir laptop. Bütçe sınırım tam olarak 35.000. Ekran kalitesi ve işlemci performansı benim için birinci öncelik diyorsan burada yine Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Fakat bu laptoptaki en önemli artı kesinlikle işlemci. Ryzen 7 8. nesil 8845'e ise burada kullanılmış. Hem render, mühendislik için bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemci ve verimlilik tarafında da bu fiyatlardaki en verimli işlemci diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak geliyor. 512 SSD ve RTX 4050'nin de 105 Watt'lık versiyonu yine bu
laptopta var. Ekran tarafında da yine %100 sRGB panel burada kullanılmış. Genel anlamıyla baktığımda ne kasa kalitesi ne de ekran yönünde bu laptopun biraz önce anlattığım i5 12. nesil versiyondan herhangi bir farkı yok. Yani tek fark işlemci diyebilirim ki şu anki fiyatına oranla işlemci tarafında en iyi laptop. Fakat bu laptopta bataryadan çok bir şey beklemeyin ve 35-40 bin bandında şu anda piyasaya yeni giriş yapan normalde 4060'lı versiyonunu çok fazla önerdiğim Victus 16'nın 2024 versiyon 4050 fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye ve şu an gerçekten sağlam bir indirimde ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bence kaçırılmayacak bir laptop. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz ve son sırada büyük ekranlı, kasa kalitesi iyi olan ve soğutma anlamında da gerçekten sağlam bir laptop istiyorsam bu noktada 17 inçlik laptoplar içinde bence pek bir rakibi olmayan MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonuna yer verilmiş. Burada hem kasa kalitesi hem soğutma hem de kasanın daha da büyük olmasıyla beraber soğutma performansı 4050 laptoplar içinde açık ara en iyisi diyebilirim. RGB klavyesi 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz paneliyle de beraber geliyor. Bu laptopa 64 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. Fakat bana sorarsanız bu laptopa yükseltme yapmak istiyorsak bence 32 GB RAM bu donanıma gayet yeterli. Dostlar şimdi bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 30 binin altındaysa bu noktada kesinlikle Lenovo IdeaPad Gaming 3'ü alırdım. Çünkü baktığımda Ryzen 5 7. nesil işlemci ve RTX 4050'nin 85 Watt'lık versiyonu burada önemli bir artı ve bu laptopu aldıktan sonra da mutlaka bir 8 GB RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Açıkçası bu bütçelerde 16 GB RAM'li 4050 laptoplar da var. Fakat onları ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü MSI Teen ve Acer Nitro V16 çok alınabilir cihazlar değil. Çünkü ekran kartı watt değerleri ciddi anlamda kısılmış cihazlar. Sırf 16 GB diye 60 Watt'lık bir 4050 almaktansa 8 GB RAM'li 85 Watt 4050 almak çok daha mantıklı. Eğer bütçem 30 binin üstünde gerçekten bu fiyatlarda alabileceğim en iyi gaming laptop ekranı, iyi bir soğutma ve Intel işlemci istiyorsam Lenovo'nun Log modelini rahatlıkla önerebilirim. Ama benim bu bütçelerde favorim performansı ve genel deneyimiyle Victus 16'nın Ryzen 5 8. nesil versiyonu. Bütçe sınırım maksimum 35 bin. Benim odam bu fiyatlarda alabileceğim en iyi işlemci ve en kaliteli ekranı istiyorsam bu noktada da Lenovo'nun Log modelinin Ryzen 7 işlemcili versiyonu tartışmasız favorim. Fakat ben tam olarak performans odaklı bir laptop alacağım. Bütçemde 35 ile 40 bin bandındaysa Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonu şu anda kaçırılmayacak bir laptop. Çok fazla stoğu yok. Bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. Bütçeniz bu aralıktaysa bence kaçırmayın derim. Ve büyük ekranlı, fiyat performans oranı yüksek ve gerçekten kaliteli bir laptop istiyorsam da MSI Katana 17 benim kesinlikle favorim. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda şu anki piyasada soğutması, performansı ve deneyimiyle düşündüğümde en iyi 4050 laptoplar bunlardı. Bu laptoplar dışında şu anda başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Aldığınız zaman sizi uzun yıllar götürecek, gerçekten fiyatının hakkını veren cihazlar. Biliyorsunuz stoklar değişiyor, yeni modeller geliyor. Ara ara favori 4050 laptoplarımı da güncelliyorum. Onlara da bir liste yapıp yine açıklamaya koyarım. Dediğim gibi bu laptopları kendim test ettiğim için de gönül rahatlığıyla önerebilirim. Tabi bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.